Orkideleri sulamak çok sıradan bir iş gibi görünebilir ama bol çiçek, bol tomurcuk, yeni kök ve dalların oluşumu için doğru sulama teknikleri çok önemlidir. Bugün sizlere doğru sulama yöntemleri ve yanlışları göstereceğim. Doğru sulama yapılmadığında orkideniz çiçek açmaz, yaprakları cansızlaşır ve kökleri zarar görür. Maalesef en sık yapılan hatalar yaprak sararması, tomurcukların dökülmesi ve kök çürümesiyle sonuçlanıyor. Bu videoda hem yapılan yanlışları hem de en doğru sulama tekniklerini adım adım göstereceğim. İlk yanlış yöntem orkideleri tepeden, yani yaprak aralarına ve gövdeye su gelecek şekilde sulamak. Bu mantar hastalıklarının en büyük nedenlerinden biridir. Orkide yaprak aralarına, özellikle ortadaki taç yaprağın arasına kesinlikle su değmemesi gerekiyor. Bu su bir müddet sonra orkidenizde, bakın burada olduğu gibi, gövdede ve yaprak aralarında çürümelere neden olur ve orkideniz bir müddet sonra hastalanarak ölmeye başlar. Doğru şekilde sulanmayan orkidelerin kökleri bir müddet sonra çürür ve artık kökler gövdeye su taşıyamadığı için yapraklar kendini salar, çizgili, buruşuk bir hale gelir. Bu tarz orkidelerde ilk yapmanız gereken saksıyı boşaltmak ve kök temizliği yapmak, duruma göre orkideyi yeniden köklendirmeye çalışmak. İkinci büyük hata ise orkideyi direkt musluk altına tutmak. Bu şekilde musluk altında sularken orkide yapraklarını temizlediğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Ama orkidenizi yavaş yavaş öldürüyorsunuz. Çünkü yaprak aralarına ve köklere çok miktarda su gidiyor ve bir müddet sonra kök çürümesi ve yaprak yumuşamaları başlıyor. Orkidelere kullanılan her çeşit gübre bir müddet sonra kök çevresinde tuzlanmaya neden olur. Bu da orkidenin köklerini çürütür. Bu yüzden ayda bir orkide yapraklarına gelmeyecek şekilde saksıyı musluk altında yıkayabilirsiniz. Bu böcek kontrolünde iyi gelecektir. Özellikle kış aylarında musluktan akan su soğuk olacağından ötürü orkideniz bu soğukluğu tolere edemeyebilir. Çünkü orkideler yetiştikleri ortam itibariyle sıcak ve nemli havaları seviyorlar. Orkidenizi suladığınız suyun kesinlikle oda sıcaklığında olması gerekli. Yoksa bu orkidede olduğu gibi köklerde çürüme ve yapraklarda yumuşama, sararma başlar. Son zamanlarda popüler olmuş bir sulama tekniği daha var. Buz küpüyle orkideleri sulama. Buz küpünü saksının üzerine koyuyorlar ve orkideyi bu şekilde suluyorlar. Bunu kesinlikle önermiyorum çünkü orkideler tropikal bitkilerdir. Yani ılıman iklim severler, soğuğa karşı duyarlıdırlar. Peki diyelim ki sularken yanlışlıkla yaprak aralarına su kaçtı, ne yapacaksınız? Burada olduğu gibi bir peçete, kağıt havlu yardımıyla hemen yaprakların arasını kurulamaya başlayacaksınız. Muhakkak yaprak arasının kuru olduğuna emin olun. Tabi bu işlemi yaparken yapraklara gayet nazik davranın. Sulama yapmadan önce muhakkak kök kontrolü yapmanız gerekli. Kökler size orkidenizin susuz mu yoksa suya doymuş mu olduğunu gösterecektir. Burada olduğu gibi kökler yeşilse orkidenizin suya ihtiyacı yoktur. Ancak bakın buradaki gibi gri ya da beyaz renkte ise orkidenizin suya ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Burada çok sık yapılan hatalardan birinden bahsetmek istiyorum. Orkidelerde iki çeşit kök vardır. Birisi hava kökü, diğeri ise saksı içerisindeki kökler. Eğer sadece hava köklerine bakarak sulama vaktinin geldiğine karar veriyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü hava kökleri her zaman gridir. Saksı içerisindeki köklerse bize gerçek anlamda orkidenin suya ihtiyacı olup olmadığını gösterir. Orkidenizin suya ihtiyacı olup olmadığını sadece saksı içerisindeki köklere bakarak anlayın. Şimdi sizlere doğru sulama tekniklerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak daldırma yöntemini anlatacağım. Orkideyi burada gördüğünüz gibi su dolu bir kabın içerisine yerleştiriyoruz. Bu teknik profesyonel orkide yetiştiricileri arasında en çok kullanılan tekniktir. Buradaki en önemli nokta orkideyi en fazla 10 dakika suda bekletmeniz gerekli ve suyun oda sıcaklığında olması önemli. Daha uzun süre suda kalırsa kökler hava alamaz ve çürümeye başlar. Ayrıca orkide içerisinde karışımda sphagnum moss, yosun kullanıyorsanız da bu sürenin çok daha kısa olması gerekli. Çünkü yosun içerisinde çok fazla su tutar ve bu da orkidenizde çürümeye neden olabilir.
Sulama yöntemlerinden ikincisi ise ölçülü sulama. Orkidelerin yaklaşık 70 mililitre su ihtiyacı vardır. Yani bunu bir bardağa boşalttığınızda bunun yarım çay bardağına karşılık geldiğini göreceksiniz. Bu ölçü su her orkide için güvenlidir. Bunu ne sıklıkla vermeniz gerektiğini kendi orkidenize bakarak, kök rengini takip ederek kendiniz karar vereceksiniz. Suyu orkide saksısının üzerine gövdeye değdirmeden direkt dökebilirsiniz. Alt tabakta biriken su gün içerisinde orkide tarafından emilecektir ve beklemesinde herhangi bir sakınca yoktur. Eğer orkidenizi seramik saksı, dekoratif saksıda yetiştiriyorsanız dikkat etmeniz gereken muhakkak şeffaf saksıyı çıkararak orkidenin kök rengini kontrol etmeniz gerekli. Kontrolsüz şekilde yapılan sulama neticesinde saksı dibinde çok fazla su birikecektir ve bu da köklerde hızlı bir çürümeye neden olur. Aynı şekilde 70 mililitre suyu orkide üzerine döküyoruz ve bu su gün içerisinde orkide kökleri tarafından emilecek. Dibindeki suyu dökmenize gerek yok. Ama şuna kesinlikle dikkat edin. Bazı orkidelerin kökleri henüz saksı dibine kadar ulaşmamıştır. Yani siz yarım çay bardağı suyu orkide saksısına döktükten sonra seramik saksıda ya da tabakta biriken suyu emebilmesi için orkide köklerinin saksı dibine kadar ulaşmış olması gerekir. Eğer orkidenizin kökleri henüz bu kadar büyümediyse bu yöntem orkideniz için doğru bir sulama olmaz ve bir müddet sonra saksı içerisindeki kökler susuzluktan kurumaya başlar. Orkidenizi kaybedebilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Farklı bir sulama tekniğinden daha bahsedeceğim ama öncelikle bu 3 teknikten hangisinin orkideniz için daha uygun olduğuna kendiniz karar verin. Sulamayı sabahları erken saatlerde yapmanızı tavsiye ederim. Sonrasında orkidenizi aydınlık ve havadar bir pencere kenarına yerleştirin. Orkideler için mucizevi karışımlar, sihirli iksirlerden en önce geleni doğru sulama ve doğru ışıktır. Bunu asla unutmayın. Bunlara dikkat ederseniz orkidenizin çiçek açmaması, sağlıklı yapraklara sahip olmaması için hiçbir neden yoktur. Daldırma yöntemiyle ilgili söylemek istediğim bir iki şey daha var. Öncelikle bunu yaptıktan sonra saksınızı çıkartıp şöyle hafifçe bir sallayın ve fazla suyun süzülmesini sağlayın. Eğer orkidenizi aldıktan sonra saksı değişimi yapmadıysanız orkidenin altında minik bir sünger oluyor biliyorsunuz. O sünger çok fazla su tutabilir ve bu yöntem o orkide için uygun olmayabilir. Orkidenizi tabağın üstüne koyduktan sonra altta bir miktar su birikecektir ve bu suyu muhakkak dökün. Çünkü orkideniz artık suya tamamen doydu ve asla fazla suya ihtiyacı yok. Ve hangi yöntemi kullanırsanız kullanın muhakkak suyun oda ısısında olmasına çok dikkat edin. Orkide yapraklarına su püskürterek orkidenizin yapraklarını temizleyebilirsiniz. Ancak burada sonrasında yaprak aralarını temizlerseniz orkideniz bunu tolere edebilir. Ancak bu yöntemi her orkideye uygulayamazsınız. Bakın burada benim kökleri yeni çıkmaya başlamış su kültüründe bir orkidem vardı. Bunun üzerine nemlensin diye ben sprey yaptım. Sadece su çok hızlı bir şekilde orkide yaprağı mantar oldu ve bu hale döndü. Bunu kesinlikle köklenmemiş orkidelerinize yapmayın. Son püf noktası, orkideler için arıtılmış su öneriliyor. Ancak şişe su ya da suyu arıtmak pahalı olabilir. Sizler de benim gibi kavanozlara su koyup bekletip dinlendirip orkidelerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.